Coğrafi keşifler Avrupa için gelişimi ve refahı, Amerika, Afrika ve Asya yerlileri için ise soykırımı simgeler. Kristof Kolomb'un başarı hikayesi, 15. yüzyıl Brezilya'nın Salvador şehrinin hikayesinin Bahamalara uygulanmasıdır. Bunun için Kristof Kolomb zorlanmamıştır. Çünkü elinde tapınak şövalyeleri tarafından verilen veriler vardır ve ona yalnızca Brezilya'nın kodlarını Amerika'ya aynen uygulamak kalmıştır. Brezilya'nın kodlarını da yine Piri Reis'in Kitabı Bahriyesi ışığında aydınlatabiliyoruz. Çünkü Piri Reis, kişilerin, ülkelerin ve şehirlerin isimlerini zamanında ne şekilde kullanılıyorsa ona göre bize aktarmıştır. Gerçeği ararken bu orijinal veriler etimoloji araştırmalarında çok kolaylıklar sağlar. Dini ve geleneği kültürün görünümünden mitoloji okuması yaparak bulmak kolaydır. Fakat değiştirilen veya yozlaştırılan yer ve kişi isimleri dolayısıyla dilin izinden bulmak da bir o kadar zordur. Piri Reis, Brezilyan ismine Tare Berzili demiştir. Tare şehri, Salvador şehrinin önceki ismidir. Piri Reis'in Tare olarak kullanmasından, Salvador olmadan önce veya yeni olmaya başladığı dönemde oraya gitmiş olduğunu anlamamız gerekir. Salvatore derken, salva kelimesinin sonuna tare eki gelmiştir. Müslümanların Darusselam, Yahudilerin Yeruselam dedikleri gibi Salvatore, selam yurdu, cennet yurdu, yaşanılan alan demektir. Brezilya kelimesinin özü olan Berzili kelimesindeki ber hecesi aslında bardan yani parlamaktan gelir. Biz günümüzde yarımada olarak kullanıyoruz. Pera Yarımadası, İber Yarımadası ve bu da Brezilya'da Berzili Yarımadası'ydı. Sondaki zili ise Z harfinin Fenike veya Nebati alfabelerindeki D, Z harflerinin söylenişinden dolayı değişkenlik gösterir. Yani orijinali Bertili'dir. Batılı elitlerin kökeni genelde Sami, Arap ve Fenike'ye dayandığı için keşiflerinde de bu şekilde bir etki yapmışlardır. İngilizce'de nasıl thank you sözü dilin üst dişe çarparak başladığında peltek S-T arası bir ses veriyorsa, bu da aynı bunun gibi. Bertili sözü zamanla Berzili'ye dönüşmüştür. Tili ise bildiğimiz dil demektir. Günümüzde nasıl ırk birliği varsa, Batılılar o topraklara gitmeden önce o halkın inanışında da dil birliği vardı. Sonuç olarak Bertili Türkçe bir kelime, güneş dili demektir. Aklımıza hemen Atatürk'ün güneş dil teorisi gelmektedir. Teori kelimesi bu cümlede fazladır. Atatürk aslında kafasında Göktürk'ün izini oluşturmuştu. Tahsin Mayatepe'yi Meksika'ya ispat için göndermişti. Güneş dili söylendiği zaman ne anlamamız gerekiyor diye baktığımızda, dağ güneştir, ışığı sözleridir. Sözler yani ışık yeryüzüne akarsuyla birleştirilmiştir. Akarsu yani sözler, dağlardan kıvrıla kıvrıla, sanki ağızdan ses ile çıkan sözlerin, harflerin tonları gibi, dalgaları gibi yaylalara gelir, ormanları ve bahçeleri oluşturur. Oluşan her şey birbirine benzer gibi gözükür. Ama sesin dalgalarının farkı gibi. Aslında benzemez. İşte oluşan ağaçların tümü ötüken ormanları olur. Ötüken ormanlarını oluşturan akarsular Tengri'nin sözü olduğu için dolayısıyla bütün doğa ve evren ötüken töresi olmuş olur. Brezilya yerleri kadim Türk kültürünü Amazon nehrine Tengri'nin sözü, Roraima dağına Tengri, ormanlara da töre demişlerdir. Klasik Maya diski bu öğretinin sembolleştirilmiş halidir.
Ortadaki güneştir. Uzayan dil akarsuyu temsil eder. Kenarlardaki her şey yaratılmış olanlardır, yani ormanlar. Diskin ismi Tonatiuh'tur. Töreyi bilmeyenler bunun tanrı olduğunu, insanların ona taptığını zannettiler. Okunuşu Bilge Kağan yazıtlarındaki Tonyukuk'la aynıdır. Güneş hukuku, yani evrensel anayasa anlamına gelir. Roraima Dağı'nın telaffuzu yerel dilde Garuma diye okunur. Bu da ateş ve uma, yani su demektir. Dağ ve Amazon Nehri'nin yaşamda nereye oturtulmak istendiğini anlatır. Brezilya'nın doğusunda kalan Şili'nin ismi Tili'dir. Bertili denen bölge çok eskiden aslında tek bir ülkeydi. Haçlılardan sonra Şili ve Brezilya olarak ayrılmıştır. Yine aynı şekilde Argentina diye yazılan Arjantin, eski dilde Ergenekon diye okunur. Türk destanı Ergenekon'un o bölgedeki ismidir. Ergenekon ya da Ergenekon bölgenin kalbi veya canı anlamına gelir. İsmini Güney Amerika mitolojisinden alır. Mitolojide ruhların toplandığı yer olarak kullanılır. Güney Amerika'nın toplamı Bertili, yani güneş dili, güneş milletiydi. Dil anlam olarak millet demektir. Türklerde Göktürk'ün karşılığıdır. Kuzey Amerika Antilya, Güney Amerika Bertilya'dır. Daha sonra Haçlı seferleriyle bu topraklar keşfedildiği zaman o toplumlarla kaynaşmak için ülkenin başına Bre ya da Bra kelimesi getirilmiştir. Anlam olarak İngilizce'deki brother, kardeş demektir. Kardeş millet o toprakları sömürdüğü için eski toplumlar sadece topraklarını değil, kültürlerini ve iradelerini de teslim etmişlerdir. Türkçe'de kullandığımız brader sözü Farsçadan alınmadır. Türkçe bir kelime değildir. Berzili bu şekilde Brezilya olmuştur. Haçlılar bu milletlerin iradelerini ele geçirmek için gelenek, görenek ve inançları üzerinde ciddi propagandalar yapmışlardır. Aynı inanca sahip olduklarını ve kardeş millet olduklarına ikna için o dönemde kronik adı verilen yazılı ve görsel unsurlar kullanmışlardır. Bu kronikte Giacomo Filippo Foresti tarafından Adem ile Havva resmedilmiştir. Güneş ışınları su gibi yeryüzüne inmiş, her tarafı yeşerterek tek Tengri'nin yasaları oluşmaya başlamıştır. Enok'un kitabından bildiğimiz düşmüş melekler inancı bu kalede kendini kadın şeklinde göstermiş, hemen arkasındaki ay ile birleştirilmiştir. Mayaların güneş diski diye bildiğimiz birçok kişinin takvim diye nitelendirdiği resimle bir bakarsak, kardeş millet oldukları propagandası yapılmıştır. Yine Foresti'nin Habil ve Kabil hikayesi, Kur'an'da alim ve zalim adıyla anılır. İncil'de geçen hikayeyi resimleştirmişlerdir. Bu resimde iki kardeşin kavgası, Şili mitolojisinde Tren ve Kay arasındaki tufan hadisesidir. Mitolojinin etki alanı günümüzde Şili ve Arjantin'in bir bölgesi olarak geçse de aslında Brezilya, Kolombiya, Peru ve Arjantin dahil Güney Amerika Mapuche ailesidir. Kuzey Amerika'da Apache ailesidir. Bunların arasındaki fark, Sümer tabletlerinde krallık dağıtılırken kuzey bölgenin erkeği kral olacaksa güney bölgesinin kızıyla evlenmesi zorunluydu. Eğer güney bölgesi kralı erkek olacaksa bu sefer kuzey bölgesinin kızıyla evlenmesi zorunluydu. Sümer'deki bu inanışın aslında dünyada bir ilk olmadığı, bu töre insanlık tarihinden beri bu şekilde ilerlediğini bize gösterir. Trentenvilu, bilge olan Antun'un oğludur. Yeryüzündeki dağların temsilidir. Kay Vilu ise Peripilla'nın oğludur.
ve yeryüzündeki suların temsilidir. Kaykayvili bir gün insanları yok etmek için yerin altına iner ve suları kabartır. İnsanlar da Trentrenvilu'dan yardım isterler. Kaykayvilu suları ne kadar kabarttıysa Trentrenvilu da dağları o kadar yerin dibinden çıkarmıştır. Sonunda yoruldukları için etraf durulmuş, boğulan insanlar balıklara, dağlarda saklanan insanlar ise kuşlar gibi uçarak yaşamlarına devam etmişlerdir. Bu mitolojide Amerikan yerlilerin yaşamış oldukları bir olayı hikayeleştirerek sonraki nesillere aktardıklarını ve hafızayı diri tuttuklarını, bir daha bu şekilde bir olay yaşanırsa karşı tedbir almaya çalışmış olduklarını anlıyoruz. Güney Amerika yerlilerinden bazıları Pasifik Okyanusu'nda şimdi küçücük şekilde kalan Paskalya adasının bulunduğu bölgede okyanusu kaplayacak büyüklükte olan Lemuria adasından gelmişlerdir. İklim değişikliği sözü günümüz dünyasında birçok kişinin ilgilendiği konuların başına gelmektedir. Bu konu sadece zamanımız için geçerli değildir. O zamanlarda da iklim değişikliği yaşanmış, buzullar yeryüzünde şimdikinden çok daha fazlaydı. Bunların erimesiyle su hacmi yükselmiş, dünyanın ekseninin 22,5 derece kayması ve yeryüzündeki suların yer değiştirmesi neticesinde okyanustaki karaların sularla dolması ve sular altında kalan başka karaların meydana çıkmasıyla şimdiki dünyamızdaki karalar ve denizler oluştu. Yerliler sadece Bering Boğazı'nı geçerek değil, Şili ve Orta Amerika bölgesinden de bu bölgeye gelmişlerdir. Güney Amerika mitolojisindeki Kaykayvilu bu selleri temsil etmektedir. Trentrenvilu ise dağları ve karaları temsil eder. Buraya kadar tufanın etkisinin anlatımı vardır. Bir de daha derin okuma yapılırsa, insanların balıklara dönüşmesi ve karalara çıkan insanların kuşlar gibi uçması, Sümer tabletlerindeki ilk önce kuş kaskının takılması, sonra balık adam kıyafeti giyilmesiyle aynı şeydir. Bu öğretiler heretik öğretilerdir. Hanok'un kitabı ve Sümer tabletlerindeki anlatımın aynı olma özelliği taşımaktadır. Amerika kıtası halkının inancını bilen Haçlılar, kronikleri ona göre benzer noktaları saptayıp biz sizin kardeşiniziz yaklaşımıyla toprakları ve halkı teknoloji ve bilimle ele geçiriyorlardı. Ata kültürlerine tam anlamıyla bağlı olan kabileleri köleleştiremedikleri için soykırım uyguladılar. Antik haritalarda gördüğümüz tek boynuzlu hayvanlar, boyunsuz insanımsı yaratıklar ve değişik figürler, çizilen bölge halkının inançlarını haritada gösterilmesidir. O dönemin haritacılığını günümüz insanı kendi algı kalıplarıyla yorumladığı için bunlara farklı anlamlar yüklemektedirler. Aslında doğrusu fiziki ve siyasi olarak tek harita üzerinde birçok şeyin gösterilmeye çalışılmasıdır.